Savcı itiraz ediyor. Savcı itiraz edince üst mahkeme de 10 dakika, sadece 10 dakikalık vakitleri var. 10 dakika dosyaya bakıyor ve dosyaya baktıktan sonra da bunun tam zıttı bir karar veriyor. Ve tam zıttı olarak karar verirken bu korsan mahkemenin aslında cahil bir şekilde karar verdiği daha mahkeme tutanağının ilk cümlesinden anlaşılıyor. Sanık Halis Bayancuk'un silahlı terör örgütüne üye olma. Halis Hoca Sakarya Mahkemesi'nde silahlı terör örgütü üyeliğinden değil liderliğinden yargılanıyor. Yani daha ne ile yargılandığını bilmedikleri bir kişi hakkında yapılan itirazı değerlendirebiliyorlar. Kendilerinde böyle bir yetki görüyorlar ve sonrasında diyorlar ki şu sebeplerden dolayı. Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi bir yargılama yaptı. Yargılamanın neticesinde Halis Bayancuk Hoca'nın dün yapılan mahkeme için söylüyorum. 9 Nisan'da saat 2'de yapılan mahkeme için söylüyorum. Halis Bayancuk Hoca'nın ev hapsi ile beraber tahliye edilmesine karar verdi. Tahliye edilirken de şu gerekçeleri zikretti. Dedi ki Halis Bayancuk'un üzerine atıldığı suçun değişebilir nitelikteki vasıf ve mahiyeti. Yani şu an liderlikten yargılanıyor ama yarın bir gün üyelikten yargılanma ihtimali var. Ve toplanması, karartılması ve değiştirilmesi gereken başkaca bir delilin olmayışı. Yani biz bu kimseyi serbest bıraktığımızda dosyalar içerisindeki herhangi bir delili karartma ihtimali yok. Tutuklulukta geçen süresi ve sabit ikametgah sahibi oluşu. Yani bu kimseyle ilgili operasyon düzenlendiğinde hep aynı adreste yakalanmış. Defalarca operasyon düzenlenmesine rağmen bir hücre evine gitmemiş. Bir örgüt üyesi gibi davranmamış. İkametgahı belli. Devlette var olan sistem içerisindeki kayıtlı olan ikametgahında oturmuş. Defalarca aynı evde operasyona maruz kalmış. Sabit bir ikamet sahibi bir insandan bahsediyoruz. Ve 3 yıldır tutuklu olan bir kimseden bahsediyoruz. Bu gibi sebeplerle konutunu terk etmemek suretiyle adli kontrol tedbiri uygulanmak şartıyla tahliyesine karar verilmiştir. Bu saat 2.30'da verilen bir karar. Dün saat 2.30'da bununla alakalı bir karar verildi. Karar verildiği gibi savcı hemen apar topar yerinden kalktı. Direkt üst mahkeme Sakarya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne itirazını sundu. Ve dedi ki bu kimsenin üzerine atılı olan suçtan dolayı serbest bırakılmasını, kararının kaldırılmasını talep ediyorum diye bu şekilde üst mahkemeye başvurdu. Biz avukatlarla, diğer arkadaşlarla beraber cezaevine gittik. Halis hocamızın tahliye edilmesini bekliyorduk cezaevi önünde. Tabi orada beklerken bu sırada da hem avukat abi hem diğer kardeşler UYAP üzerinden yüklenen dosyaları kontrol ediyorlar. Çünkü savcılık bir itirazda bulunmuş. Yeni Türkiye'de de açıkçası yani hemen her şey olabilir ve hiçbir şey de bizi şaşırtmaz. O yüzden acaba tekrardan bir tutuklama kararı çıkar mı? Bir yakalama kararı çıkar mı diye sürekli o belgelerin evrakları kontrol ettik. Saat 5 gibi de Sakarya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin katibini aradık ve dedik ki yani şu anda bir itiraz yapıldı. Bu itirazla alakalı herhangi bir karar verilecek mi diye. O da dedi ki şu anda hakim bey burada değil. Yani hani bu kararı verecek olan kişi burada değil. Saat 5'te orada olması gerekir fakat burada değil. Muhtemelen gelecektir. Gelince de bir karar verilirse zaten tebliğ edilir denildi. Biz bu tebliği beklerken yani bununla alakalı acaba olumlu veya olumsuz bir karar verilecek mi diye beklerken akşam saatlerinde Habertürk televizyonunda ilk başta bu yansıtıldı. Daha sonrasında farklı haber kanallarında bir baktık ki Halis Bayancuk hakkında yapılan itiraz neticesinde itiraz kabul edildi ve tekrardan tutuklanmasına yönelik karar verildi diye biz bunu haber kanallarından öğrendik. UYAP'tan kontrol ettiğimizde aynı şekilde avukatımız da bunu kontrol ettiğinde hiçbir şekilde tebliğ yapılmadı. Ne itirazın kabul edildiği ne de itiraz neticesinde tekrardan bir yargılama yapılıp yakalama kararı çıkartıldığına dair tek bir şey söylenmedi. Cezaevini sürekli arıyoruz. Cezaevini aradığımızda ise bize evrak işlemleri hala devam ediyor. Tahliye edeceğiz diye bize akşam 7'de 8'de bununla alakalı bu şekilde bilgi veriliyor. Tam manasıyla yani bir işbirliği içerisinde Halis Hoca'nın tahliyesinin engellendiği bir sürece dün şahitlik etmiş olduk. Peki ne olmuş? Olan şeyi sonrasında biz öğrenmiş olduk tabii ki. Saat 2'de, 2.30'da bununla alakalı bir karar çıkınca, savcılıkta itiraz edince hemen hakim bu şeyi değerlendiriyor. Değerlendirdikten sonra da bu itirazın geçerli bir itiraz olduğunu kabul ediyor ve tahliyesini reddediyor. Tekrardan yakalama kararı çıkartılması için bu sefer
başvuruluyor. O yakalama kararının çıkartılmasıyla beraber Halis Hoca cezaevinde mahkemeye çıkartılıyor. Mahkemeye çıkartılınca o sırada o başka bir avukat tayin ediliyor. Burada bir yargılama yapılıyor. Bu yargılama, ki biz buna korsan yargılama diyoruz. Korsan bir mahkemenin korsan yargılaması diyoruz. Bu korsan yargılamanın neticesinde Halis Hoca daha cezaevinden tahliye edilmeden tekrardan tutuklanıyor. Tabii ki tutuklama kararı da yine evlere şenlik diyebileceğimiz bir tutuklama kararı. Tutuklama kararını veren Sakarya 3. Ağır Ceza Mahkemesi diyor ki sanık Halis Bayancuk'un, hatta şimdi fark ettim ismini de yanlış yazmışlar zaten. Sanık Halis Bayacuk'un yazmışlar. Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı. Şimdi Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi 3 yıldır bu dosyayla irtibatlı. Sürekli işte bu dosyayla ilgili deliller onlara geliyor. Mahkemede savunma yapılıyor. Hakim aynı, yardımcıları aynı, savcı aynı şekilde aynı. Dosyaya hakim olan bir mahkemeden bahsediyoruz. Bu mahkeme bir karar veriyor. Diyor ki kararında biraz önce okuduğumuz üzere tutuklulukta geçirdiği süre, sabit ikametgah sahibi oluşu, var olan delillerin durumu, aynı şekilde üzerine atılı olan suçun değişme ihtimali ve benzeri birçok gerekçeyle beraber tahliye ediyor. Tahliye kararını veren mahkeme 3 yıldır bu dosyayla ilgilenen mahkeme. Savcı itiraz ediyor. Savcı itiraz edince üst mahkeme de 10 dakika, sadece 10 dakikalık vakitleri var. 10 dakika dosyaya bakıyor ve dosyaya baktıktan sonra da bunun tam zıttı bir karar veriyor. Ve tam zıttı olarak karar verirken bu korsan mahkemenin aslında cahil bir şekilde karar verdiği daha mahkeme tutanağının ilk cümlesinden anlaşılıyor. Sanık Halis Bayancuk'un silahlı terör örgütüne üye olma. Halis Hoca Sakarya Mahkemesi'nde silahlı terör örgütü üyeliğinden değil liderliğinden yargılanıyor. Yani daha ne ile yargılandığını bilmedikleri bir kişi hakkında yapılan itirazı değerlendirebiliyorlar. Kendilerinde böyle bir yetki görüyorlar ve sonrasında diyorlar ki şu sebeplerden dolayı. Bundan dolayı bu kimsenin tahliyesine karar verilmemiştir diyor. Daha acı olan şey şu. Silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yargılanan bu kimsenin tutuklulukta geçirdiği süre bakımından değerlendirildiğinde tahliyesine karar verilmemesine karar verilmiştir. Yani tahliyesinin iptal edilmesine karar verilmiştir diyor. Türkiye'de artık hemen hemen birçok kimse terör örgütü üyeliği ile ilgili meselelere vakıftır. Yani bir terör örgütü üyeliğinden bir kimse kaç sene yatar? Ondan sonra ne kadar süreyle dışarı çıkar? Çünkü ya insanlar terör örgütü üyeliğinden yargılanmışlardır veyahut da yargılanmak için sıralarını bekliyorlardır. Şimdi böyle bir Türkiye vakasında, toplumunda herkese şu soruyu sorabiliriz. Bir kimse terör örgütü üyeliğinden yattığında cezaevinde kaç sene kalır? Kaç sene kalır sorusunun cevabı 4,5 senedir. Yani şu anda var olan kanunlar için söylüyorum. 4,5 sene cezaevinde kalır bir kimse. Ve bu 4,5 senenin de son bir senesi çeşitli denetimli serbestlik prosedürleri gereğince dışarıda imza karşılığında veyahut da bir çalışma şartları karşılığında kişi serbest bırakılır. Son bir senesini dışarıda geçirir. Bu mahkeme diyor ki silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yani 4,5 sene ceza alacak olan bir kimse, böyle bir suçtan yargılanan bir kimse var. Bu kimse tutuklulukta geçirdiği süre dikkate alındığında yani 3 sene dikkate alındığında bu kimsenin serbest bırakılması kabul edilebilir değildir diyor. Tekrardan tutuklanmasına karar verilmesi lazım. Ne zaman salmayı düşünüyorsunuz? Cezasını tutuklu olarak bitirdikten sonra mı? Bu kimse zaten Halis Hoca 3 senedir yatıyor. 5 ay sonra mahkemesi var 10 Eylül'de. 5 ay kadar süre sonra zaten 3 sene biraz daha geçmiş olacak. 3,5 seneye tamamladığında zaten bu kimse ceza alsa dahi sizin iddia ettiğiniz bu suçtan ceza alırsa eğer ceza alması dahilinde zaten bu kimse cezasını yatmış olacak. Türkiye hukuk sisteminde şu anda var olan yargılamaların 4-5 sene öncesinde bitmesi mümkün değil. Yani Halis Hoca'nın şu anda Sakarya ile alakalı bu süreci mahkeme karar verecek. Karar verdikten sonra istinafa gidecek. İstinaf bir karar verecek. Eğer bozmazsa bu sefer üst mahkemeye gidecek. Yargıtay'dan gelecek. Bozmazsa 4-5 senelik bir süreçten bahsediyoruz. Halis Hoca bu 4-5 sene boyunca cezaevinde mi kalacak? Yatacağı eğer en fazla yatacağı şey 4,5 sene ise eğer bu kimsenin 3 senesini doldurmasıyla beraber hala salınmamasının nasıl bir mantığı vardır? Terör örgütü üyeliğinden yargılanan bir kimse 1 sene tutuklu kaldıktan sonra şu anda var olan kanunlar için söylüyorum, o uygulamalar içerisinde söylüyoruz. 1 sene tutuklu kaldıktan sonra genellikle serbest bırakılır. Denilir ki yani Türk hukuk sisteminde hukuk yavaş işliyor. Bu kimse yarın bir gün belki cezası bozulacak, belki farklı bir ceza alacak.
O yüzden boşu boşuna tutuklu kalmasın. Mahkum olursa tekrardan onu yakalarız denilir. 4,5 sene ceza alacak ve 3,5 sene yattıktan sonra salınacak bir kimse 3 senesini yatmış ise niçin hala salınmamak için direniliyor? Burada gerçekten Sakarya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin dosyayı bilmemesinden kaynaklı olarak ortaya çıkan çok ciddi bir mağduriyet mevcuttur. Bu süreçle alakalı biz elbette ki elimizden gelen bütün çabayı ortaya koyacağız. Her türlü hakkımızı bu hususta kullanacağız. Burada var olan bu korsan mahkemenin niçin kurulduğunu biz çok iyi bir şekilde biliyoruz. Cezaevindeki o idarecilerin, yöneticilerin, müdürlerin niçin Haris Hoca'yı 2,5'ta tahliye edilmiş olmasına rağmen akşam saat 8'e kadar 9'a kadar bırakmadıklarını çok iyi biliyoruz. Bunların her birisiyle alakalı yani yapabileceğimiz ne varsa, hukuki olarak başvurabileceğimiz ne varsa hepsini inşallah yapmaya çalışacağız. Maalesef böyle bir süreçle de karşılaşmış olduk. Bu kadar yıllık mağduriyetin üstüne bir mağduriyet daha eklenmiş oldu.